Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İstanbul'dan hızlı trenle Konya'ya geldik. Sadece Konya merkez ve Sille'yi gezeceğiz. Sadece 2 günlük bir gezi olacak. Bakalım bu 2 güne neler sığdıracağız. Konya merkezdeki ilk durağımız Mevlana Müzesi. Mevlana Müzesi şu anda tamamen ücretsiz. Mevlana Türbesi'ne geldiğiniz zaman ilk başta size çok güzel bir bahçe karşılıyor. Şu anda peyzaj düzenlemesi var ama ona rağmen yine de görebiliyorsunuz bahçenin güzelliğini. Bu gül bahçesi zamanında Selçuklu Sarayı'nın bir parçasıymış. Sultan Keykubat tarafından Mevlana'nın babası anısına yapılmış. Konya'nın en önemli sembollerinden biri Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Rumi 1207 yılında bugünkü Afganistan sınırlarında kalan Belt şehrinde doğar. 7 yaşındayken Karaman'a göç ederler. Oradan da Selçuklu Sultanı Keykubat'ın isteği üzerine Konya'ya. Babası Konya'da vefat ettikten sonra Mevlana babasının koltuğuna oturur ve burada çok sevilen bir karakterdir. Müritleri vardır. Daha sonra buraya Şems gelir. Şems ve Mevlana'nın çok derin bir dostlukları olur. Bu da müritlerini kıskandırır. Bir rivayete göre Şems bir kere buradan kaçıp gitmiştir. Daha sonra Mevlana oğlunu gönderip Şems'i geri getirmiştir. Şems geri geldikten sonra Mevlana'nın müritlerinin kıskançlıkları ve tepkileri devam etmiştir. Bir gece Şems ortadan kaybolmuştur. Şems'in ortadan kayboluşu biraz şaibelidir. Öldürüldü mü, kaçırıldı mı, başına ne geldiği çok bilinmez. Şems'in bu şaibeli kayboluşuna çok üzülür Mevlana. Ama daha sonra kuyumcu Selahaddin'le tekrardan dost olur ve onu Şems'in yerine koyar. Bir rivayete göre Mevlana çarşıda yürürken Selahaddin'in çekicinin sesiyle ahenkle sema etmeye başlar. Mevlevihane'nin bahçesinde valideler mezarlığı var böyle. Bu valideler mezarlığı bu Mevlevihane'de görev yapan kişilerin anneleri, kızları ve eşlerine ait. Şadırvan 1512 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır Seferi'nin dönüşünde yaptırılıyor. Bugün de Şadırvan'ın içine böyle paralar atmışlar. Tilavet odası, dergahların açık olduğu dönemde burada Kur'an okunuyormuş. Bu isimle anılıyor. Yukarıda da Hakkariler tarafından yazılmış hat yazıları var. Mevlana'nın türbesi buradaymış. Türbelerin bulunduğu bölüm Mevlana'nın türbesi de burada. Ve burada türbelerin üstünde birçoğunda Çelebi yazar. Çelebi Mevlana'nın soyundan gelen kişilere verilen bir ünvan.
Burası matbaahane, yani mutfak. Biliyorsunuz Mevlevilikte çile çıkarma var. Buraya gelip çile çıkartıyorlar. Hamdım, piştim, yandım terimi de buradan gelmekte. Buraya çile çıkarmaya gelen kişi ilk önce 3 gün burada bekletiliyor. Daha sonra da çile çıkarmaya ikrar verip başlıyor. Belirli görevleri tamamladıktan sonra dedelik makamına kadar yükseliyor. Bal mumu heykellerle çok güzel anlatmışlar bence. Çok etkileyici olmuş müzenin bu kısmı. Bu da Şebiyoruz havuzu. Burada Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde bu havuzun etrafında dans ettikleri için bu ismi vermişler. Bahçede bir de Neyzenler Mezarlığı var. Rumi Müzesi'nin çıkışında da eski Konya evleri var. Panorama Müzesi'ne geldik. Tam karşıda Mevlana Kültür Merkezi var. Kocaman piramit şeklinde. Mevlana Müzesi'nden Panorama Müzesi'ne yürüdük. Yaklaşık bir 7-8 dakika falan sürdü yürümek. Yol üstünde İstiklal Harbi Şehitleri Müzesi de var eğer gitmek isterseniz. Burası Mevlana'nın Afganistan'daki doğduğu evin bir resmi. Müzenin koridorlarında böyle İslami eserlerin resimleri var. Alt katta Mevlana'nın ailesinin göç haritası ve Mevlana'nın çocukluğu ve gençliğine dair, hayatına dair böyle resimler var. Burası da 13. yüzyıl Selçuklu panoraması diye geçiyor. Ben en çok bu salonu beğendim. Canlandırmalar, bal mumları, tavukların, keçilerin bile yapmışlar. Böyle çok hoşuma gitti. Tavanı falan da böyle gökyüzü şeklinde yapmışlar. Derinliği falan o kadar iyi vermişler ki kendinizi şu an şurada hissediyorsunuz yani. Panorama Müzesi'ni kesinlikle tavsiye ediyorum ya. Mevlana'nın çekiçliğinin ritmiyle sema ettiği sahneyi çok güzel canlandırmışlar burada. Ben bu müzeyi gerçekten çok beğendim. Üst kattaki bahçesinde de böyle minyatürler var. Böyle dünya genelindeki Mevlevi hanelerin minyatürleri. Konya merkezden Sille'ye geldik. Sille'ye gelmeyen Konya'yı gördüm saymasın kendini. Buraya kadar gelip, Konya'ya kadar gelip Sille'yi görmeden kesinlikle gitmeyin. Çok güzel bir yer.
Sille'de bulunan bu mağaralar milattan sonra 11. yüzyıla tarihleniyormuş. Bir yerde okuduğuma göre Roma döneminden kalma bu mağaralar. Konstantinus'un annesi Helena tarafından kilise yaptırılıyor buraya. Günümüze kalan kilise daha sonra tekrardan inşa edilen bir kilise. Mağaralar gerçekten çok ilgi çekici. İçini gezip görmek çok güzel oldu buraya kadar gelmişken. İnsanlar böyle tarihi yerlere isimlerini, aşklarını yazmışlar. Böyle tarihi yapıların duvarlarına yazı yazmak tabii ki hoş bir şey değil. Yazmamamız gerekiyor. Modern insanlarız, medeniyet sahibi insanlarız. Ama yine de bir yandan anlaşılabilir. İnsanlar sanırım bu biraz böyle içgüdüsel, iz bırakmak istiyorlar. Ama izinizi başka bir yere bırakabilirsiniz. O tarihi yapıları değil arkadaşlar. Bu mağaralar bana Batman'ın Hasankeyf'i andırdı. Orada da böyle mağaralar vardı, hatırlarsanız. Bu mağaraların içinde kilise ve mezarlıklar da var ama burası gezmeye açık bir yer değil, girmek yasak. O yüzden giremedik. Etrafta böyle bayağı bir mağara var. Görebildiklerimizi görmeye çalıştık sadece. Mağaranın içinden çıkan manzaraya bakın. Öf öf öf. Sille'nin tarihi 5000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Burada birçok medeniyette hüküm sürmüş Roma, Bizans, Selçuklular, Osmanlı ve günümüzde de bizler hala buralardayız. Günümüzde bu evler restore ediliyor. İçinde bir yaşam yok ama burada bir sürü birbirinden güzel restoranlar ve kafeler var. Burası seyirlik bir yer. Buraya gezmeye geliyor insanlar. Şimdi Ramazan ayındayız ve akşam saat 6 oldu. Buraya insanlar gelmeye başladı. Biz bir yarım saat 45 dakika önce gelmiştik. O zaman bile hiç kimse yoktu. Ama şimdi her yer araba dolmaya başladı. Sille'de de gezilecek birçok müze var. Zaman Müzesi'ni herkes çok öneriyor ama maalesef zamanını tutturamadığımız için yetişemedik. Kapanmıştı, saat 5'te kapanıyor. Sille Müzesi var. Bu dediğim gibi mağaralar var. Camiler var ve Eleni Kilisesi var. Bunları gezebilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Biz biraz geç geldiğimiz için sadece mağara ve Sille'nin için geziyoruz. Mevlana Müzesi'nden sonra Tebrizi'nin cami ve türbesine gidiyorum. Ben Tebrizi'ninkini de çok merak ediyordum. Yol üstünde de yine birçok tarihi eser var. Caminin içinde bulunduğu parka Şemsettin Parkı deniliyormuş. Şems'e ithafen. Cami de 13. yüzyıldan kalmaymış. Türbesi de içinde. Türbede kendisi mi var gerçekten bilmiyorum. Çünkü Şems'in akıbetinin ne olduğu çok bilinmiyor.
Şems İran'da, Tebriz'de 1185 yılında doğmuş. Dini ilimlere çok ilgisi olduğu için çok fazla eğitim almış. Bildiği, tanıdığı, ünlü olan o dönemin bütün alimlerinden feyz almaya çalışmış. Daha sonra da Konya'ya gelmiş. Şems Tebrizi Parkı'nın tam karşısında tarihi bir hamam ve cami var. Tabii yine türbe var. Malum Konya türbeler şehri aynı zamanda. Mevlana Müzesi tam orada kaldı. Şems'in mezarı, Şems'in türbesi ve camii bu tarafta. Tam karşıda da Alaaddin Tepesi var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Alaaddin Tepesi Parkı'na geldik. Bu tepe Konya'nın tam merkezinde, göbeğinde yer alıyor. Rivayete göre Selçuklu Sultanı Alaaddin bir cami yaptırmak istiyor ve Konya'nın merkezine bir tepe yapın diyor halka ve herkes, bütün tebaa, halk elleriyle kumları taşıyıp buraya bir tepe yapıyorlar. Tepeye de Alaaddin Camii inşa ettiriyor. Alaaddin Camisi. Günümüzde de burası devasa bir döner kavşak. Arabalar, tramvaylar buranın etrafında dönüyor. Bayağı büyük bir park. İnsanlar akşamları burada piknik falan yapıyor. Az önce anlattığım hikaye tamamen bir rivayet. Caminin önündeki bilgilendirme yazısına göre de 1. Rükneddin Mesud zamanında, yani 1221 yılında inşasına başlanmış. 1. Alaaddin Keykubat zamanında da tamamlanmış. Ama tabii bu tarz hikayeler olmadan da şehirleri tanımak, anlamak da çok mümkün değil. Böyle hikayelerde güzellik katıyor bence. Cami çok büyük, bahçesi falan da çok büyük. Daha fazla gezemedim. Siz geldiğinizde akşamüstü gelirseniz daha iyi olur. Serinlikte daha iyi gezilir. Konya çok sıcak şu anda. Çok da gezemiyorum. Camide sadece bir tane minare var. Tek minare Selçuklu sanatının sembolüdür. Osmanlı'da çok minareli camiler ortaya çıkıyor. Bu arada Konya çok sıcak. Şu an Nisan'ın 3'ündeyiz. Ama hava 21 derece gösteriyor. Ama ben kesinlikle 21 olduğunu düşünmüyorum. 26-27 derece, hatta üstü bile olabilir. Yanıyorum yani. Piştik böyle ya. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Ben burayı yazın hayal bile edemiyorum. Ben Konya'ya gelmeden önce açıkçası bayağı önyargılıymışım. Konya'yı gerçekten çok beğendim. Çok düzenli bir şehir, kolay gezilebilen bir şehir. Ulaşımı gayet iyi. Restoranları Ramazan ayı olmasına rağmen her yer açık. İstediğiniz yerde gidip yemek yiyebiliyorsunuz. Açıkçası muhafazakarlığından dolayı gelmeden önce biraz tedirgindim. Çünkü ben daha önce Kayseri'ye de gitmiştim ve orada açık giyiniyorum diye adam biri gelip bana tükürmüştü falan. Burada da böyle bir şey bekliyordum, ne yalan söyleyeyim, ama utandım. Hiçbir zaman önyargılı olmamak lazımmış. Gerçekten önyargılarımızı kırıp gezelim arkadaşlar. Konya çok güzelmiş. Konya'da genel olarak ulaşım çok ucuz. Şöyle bir Konya kart çıkartıyorsunuz. Sadece 8,5 TL basıyor. İstasyon Mevlana.
Konya'ya gelince camilere, türbelere, müzelere doyuyorsunuz gerçekten. O kadar çoklar ki içinden seçmeniz gerekiyor. Eğer sadece 1-2 günlüğüne geldiyseniz benim gibi hepsine gitmeniz mümkün değil. Burada çarşı ve bedestenler de var. Hadi gelin biraz oraları da gezelim. Buraya Türbeönü çarşıları deniyor. Burada çok fazla yiyecek içecek mekanları var. Kafeler, restoranlar. Aynı zamanda hediyelik eşya satan yerler de çok. Ben Konya'yı genel olarak gezdiğim diğer şehirlere göre daha ucuz buldum. Hatta giyecek eşya anlamında bayağı bir ucuz. Hediyelik eşyalar da öyle. Biliyorsunuz turistik mekanlar genelde çok pahalı olur hediyelik eşya bakımından. Ama burası bayağı ucuzdu. Çarşıların arasında Aziziye Camisi var. Aziziye Camisi gerçekten estetik olarak çok güzel. Türbeönü çarşıları, Bedesten Çarşısı, Kadınlar Pazarı hepsi neredeyse iç içe. Birine girdiğinizde yürümeye devam ettiğiniz zaman diğerlerinin içinden çıkıyorsunuz ve buralarda aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Camisiyle, türbesiyle, müzeleriyle, Mevlana'sıyla bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.